Sigara sağlığa zararlıdır arkadaşlar. Meze Audio Rai Solo bugünkü konuğumuz. Bir inceleme videosu çekmeye çalışacağım. Umarım olur. Bakalım nasıl olacak. Biraz heyecan var. Haydi bismillah. Meze Audio Romanya menşeli bir firma. 10 senedir bu işin içinde. 2011'de kurulmuş. Ve kısa sürede ürettiği gerçekten kaliteli kulaklıklarla dünya çapında beğenilir bir firma haline geldi. Yani şu anda da en iyiler arasında gösteriliyor. Ve ürün gamında 3 tane kulak içi, 4-5 tane de sanırım kafa üstü kulaklık var. 69 dolardan başlıyor. Giriş seviyesi kulaklıkları. Bunun inceleme yazısını yazdım. Belki video çekerim. V12 klasik V2 diye. Böyle sabit kablolu hani giriş seviyesi, fakat hani şey olarak ses imzası olarak Rai'nin yani giriş seviyesinde Rai'nin ses imzasını taşıyan çok başarılı kulaklık aslında. Şöyle göstereyim. Kameramı da test edeyim. Tam 2 saattir bu setup'ı kurmak için uğraşıyorum. Bakalım nasıl olacak. Çok merak ediyorum. V12 klasik giriş seviyesi söylemiştim. 69 dolar. Ondan sonra Rai Solo geliyor. Şu an sitelerinde satış fiyatı 199 dolar. Fakat mesela Amazon'da falan 149 dolara düştüğü oluyor. Yani 149 dolar bu kulaklık için çok iyi fiyat. Şimdiden söyleyeyim. Solo'ya gelirsek böyle bu tarz güzel bir kutuyla geliyor. Klasik böyle yandan açılan mıknatıslı. Kendi stok standart kablosu. Kulak uçları. Ear tips. Kulak uçu mu denir? Kulak uçları. Ve şu tarz gayet başarılı, kaliteli bir deri görünümlü çantayla geliyor. Çanta değil, saklama kabı daha doğrusu. Şöyle göstereyim. Yani sağlamlık açısından iyi. Gerçi biraz bir tık büyük belki ama sonuçta yine çok başarılı. Hani diğer Çin firmaların kutularına oranla bu fiyat seviyesinde en iyi çantalardan biri diyebilirim. Kulak uçları çok başarılı. Şimdi normalde çoğu kulaklıkta, istisnalar hariç, hani çok kaliteli üst seviye kulaklıklar da hariç, kutudan çıkan kulak uçları genelde böyle hani çok kaliteli olmaz, orta karar. Fakat Meze şöyle yapmış. Double flange dediğimiz, şu double flange yani çift boğumlu sanırım. Tam Türkçesi. Kusura bakmayın, Türkçe terimlere çok hakim değilim. Zamanla öğreneceğim. Bunlardan var. Yine double flange fakat kısa, yani boyu kısa olanlar var. Ve de normal bildiğimiz bu şu şekildeki konik mi derler buna, uçlar var. Ve yapı olarak oldukça şey, böyle nasıl derler, hani kulağa oturan, yumuşak, kulağı rahatsız etmiyor. Yapısı, yani kullanılan materyal de çok başarılı. Ben burada şu kulaklık, yani bu ucu kullanıyorum ve başka hani üçüncü parti kulak uçları da denedim. En iyi sonuç kutudan çıkan şunda, bu kulak ucunda. Başarılı yani. Kulak uçları konusunda başarılı. Kabloya gelirsek, silver plated, gümüş alaşımlı bir kablo kullanmış. Uçlar çok başarılı. Gördüğünüz gibi kulaklıkta da ucu kırmızı, burası da kırmızı. Sağ taraf olduğunu hemen anlıyorsunuz. Aynı şekilde sol taraf için de lacivert renk seçilmiş. Kırmızı universal, lacivert kendileri seçmişler. Fakat kablonun
çok ince kablonun yapısı. Ee, belki de Rai Solo için söylenebilecek tek kötü şey bu. Yani genelde insanlar beğeniyor fakat yani giriş seviyesi bir kulaklık ama 200 dolar demiştik. Bu fiyat aralığında biraz daha iyi kablo beklerdim. İyi derken şimdi bu çok ince. Özellikle bu Y boğumdan sonra çok ince. Ve bu tarz ince olan kablolar çok kolaylıkla karışabiliyor. Bir de eldeki hissi iyi değil. Bir de şu biliyorsunuz kulak kılavuzu mu denir buna? Tel konmuş içine. Tel koymuşlar. Böyle hani açıp kapatıp kulağınızı ayarlamanız gerekiyor. Ki hiç gerek yok bence. Hani bu hiç olmasa da olurdu veya diğer firmalardaki gibi böyle hani ısıtılmış plastik de olabilirdi. Sonuçta görüntüsü fena değil fakat kullanım açısından pek sevmedim işin doğrusu. Ve test ederken de orijinal kulaklığı, stok kulaklığı kullanmadım. Zaten testlerde ana testte balanced amfi ve DAC kullandığım için balanced kablo kullanmam gerekiyor. Ama örneğin mesela şurada bir kablo var. Yine aynı yapıda silver plated. Bu kablo mesela 45 dolarlık bir Çin firmasının kablosu. Yani mesela bakın şu kalınlıkta olsa bence süper olurdu. Bir de şeye bakın. Yani şey açısından söylüyorum. Bunlar sese çok etki eden şeyler değil. Fakat hani ele gelmesi, elde tutumu, yumuşaklığı ondan sonra hani kulaklığa yakışması belki. Yani bu tarz bir kablo belki daha iyi olabilirdi ki bu 50 dolardan çıkan bir kablo. Aynı fiyat aralığında başka bir ürün DD Hi-Fi'nin bir ürünü Janus 2. Bunun da yakında bir incelemesini çekmeyi düşünüyorum. Şu güzelliğe bakın. Yani güzellik derken yumuşaklığı, kalınlığı ideal. Ondan sonra hani işçilik yine çok güzel. Ağır değil. Ve hani katlıyorsunuz. Bıraktığınız gibi kalıyor. Süper. Neyse. Kablosu böyle. Söylemiştim. Fakat ben hangi kabloyu kullanıyorum? Renk manyağı Osman. Ben renk uyumu biliyorsunuz bizim için önemli. Bizim için derken benim gibi manyaklardan bahsediyorum. Konnektörlerdeki metal yapısı MMCX kullanıyor biliyorsunuz. Oradaki metal yapısı. Şimdi şu uyuma bakın. Şimdi şu güzelliğe bakın. Nasıl görünüyor? Süper. Yani bu tarz ayrıntılar bence ince ayrıntılar. Ama kimisinin çok ilgisini çekiyor. Kimisi de çok önemli değil. Bu arada Rai Solo MMCX bağlantı kullanıyor. MMCX bağlantı pek sevilmiyor yaygın olarak. Nedeni de çıkartırken, takarken ucu insanlar şey yapabiliyor, hasar görebiliyor burası. Daha sonra işte nasıl derler, iletişim sorunu oluyor. Fakat bence MMCX 2 pine oranla çok daha mantıklı. Hem çok daha şık duruyor, hem şu şekilde hani kabloyu taktıktan sonra 360 derece dönebildiği için kulağınıza oturttuktan sonra çok daha rahat bir yani optimum şeyi sağlayabiliyorsunuz. Pozisyonunuzu sağlayabiliyorsunuz. Çıkarırken de aslında yani artık tool'lar geliyor, araçlar geliyor böyle takıp çıt diye çıkarıyorsunuz ama çok basit. Tırnağınızı yani olsa da olmasa da ince de olsa ben mesela bu tırnaksızı sadece bu iş için kullanıyorum. Tırnağınızı sokup sadece tıklatıyorsunuz. Tıklatıp çekiyorsunuz. Bu kadar basit. Neyse. MMCX dersinden sonra da şimdi gelelim kulaklıkların kendisine. Gördüğünüz gibi metal. Tek parça metalden mold edilmiş, ne denir ona? Enjekte edilmiş. Tek parça derken iki parça tabii de yapım aşamasından bahsediyorum. Ve brushed metal üstü.
Ergonomisi çok iyi. Yani kulağa gerçekten çok iyi oturuyor. Şöyle, yani bugüne kadar test ettiğim en ergonomik, en başarılı kulak. Orası kesin. Kulaklık, pardon. Teknik bir arıza yüzünden yayınımıza ara vermek zorunda kaldık. Teknik arıza derken telefonun pili e, video kayıda başladıktan sonra aşırı hızlı iniyormuş. Daha yeni fark ettim onu. E, Bir de ilk bölümde arkada bir e, elektrikli testere sesi geliyor. Onu da yeni fark ettim. Dalmışım ben videoya. Kusura bakmayın onun için. Şu anda da arkadan böyle tık 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 ses gelirse o da köpeğim kemik kemiriyor. Dur diyemedim. Kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi kutu içeriğini anlatmıştım. Gelelim kulaklıkların kendisine. E, Metal, alüminyumdan büyük bir ihtimalle. Alüminyum daha doğrusu. Büyük bir ihtimalle bir kenara bırakalım. E, Böyle nasıl derler? Yine brushed metal, yani parlak değil mata yakın metal desenli bir metal, alüminyuma metal deseni verilmiş. Ve hani böyle metal olmasına rağmen elde yumuşak duruyor, sıcak duruyor. Ve detaylardaki kalite tabii ki çok iyi. Yani bu zaten işte Avrupalı bir marka olduğunu gösteriyor. İşte logosu. Bu arada Meze Audio'nun logosu hakkında kısa bir bilgi vereyim. Çünkü genelde inceleme yapanlar pas geçiyor. Ben de merak etmiştim. Bu şöyle uzaktan bakınca Aquaman'in mızrağı gibi gözüküyor ancak değil tabii ki. Nerede? Şurada şöyle göstereyim size. Bir kuş var. Lyrebird diye. Lyre yani enstrüman var ya, lir enstrümanı. Hani Asterix ve Hoptetix'te de vardı. Yani şöyle şuna benzeyen. Şimdi bu kuşun, lir kuşu, bu kuşun erkek olan, yani erkek cinsi etrafındaki yapay sesleri ve gerçek sesleri çok iyi taklit edebilme yeteneğine sahipmiş. Ve kuyruğunun yapısı da yani böyle bir küçük hindi gibi. Kuyruğun yapısı da çok güzel, renkli. Hani görüntüsü de çok güzel. Kuyruğun yapısı da lire benziyor. Hem böyle kuşun ses özelliklerinden hem de böyle kuyruğun yapısı bir enstrümana benzediği için Meze Audio'da bunu alıp logo olarak ürününde, markasında kullanmış ürünlerinde. Çok ince ve bence çok güzel bir ayrıntı. Bunu da öğrenmiş oldunuz. Yani şu gördüğünüz bir kuşun kuyruğu kısaca. Çok tatlı. Sonra şimdi gelelim kulaklığın ses özelliklerine. Kısaca gayet dengeli, balanced diyeceğimiz, gayet nasıl derler, gerçekçi, naturale yakın. Yani hiçbir şeyde frekansta, basslarda, midlerde, tizlerde e, minimum yani oynama yok denecek kadar az. Basslar çok gerçekçi. İyi bir şey var. Nasıl derler? Çok iyi bir texture. Yani bas tonlardaki kalite süper. Ee, Yani çaldığınız parça, dinlediğiniz parça ne istiyorsa onu veriyor. Ee, Ve fakat aslında yani Rai Solo'da şovun yıldızı midler, mid frekanslar. Yani daha çok vokal olarak algılayabileceğimiz hem erkek vokal hem kadın vokal hem de enstrümanların yer aldığı, yani e, frekans aralığı olarak enstrümanların yer aldığı midler gerçekten çok iyi. E, Yani gerçeğe çok yakın. Timbre derler ya incelemelerde. Yani nota enstrümanlardaki sesin kalitesi, notaların kalitesi çok başarılı. Gerçeğe çok yakın. Ve de mesela özellikle enstrümantal, akustik
müziklerde, cazda, e, aynı zamanda doğal olarak klasik müzikte çok başarılı bir kulaklık olarak gösterebilirim Rai Solo'yu. Bu arada genel anlamda V-shaped ses karakteri. Yani e, nasıl derler? V-shaped işte, her neyse, Türkçesi aklıma gelmedi. Ne olduğunu anladınız. V şekilli mi? V şekilli. Bu anlamda da tizler de hiç rahatsız etmiyor. Daha doğrusu onlar da gayet başarılı. Ee, Üst tizlerde e, bir yumuşatma mevcut. Yani çok fazla yukarı çıkmıyor. Şeyde de frekans tablosunda da görüleceği üzere. Fakat buna rağmen Rai Solo'nun ses karakterinde e, basslar, midler ve tizler arasındaki geçiş çok başarılı. Yani basslardan midlere herhangi bir baskı yok, sızma yok. Aynı zamanda da hani üst midden alt tize geçiş de e, gerçekten çok başarılı. Ve bütün frekans, mesela V-shaped şeylerde, kulaklıklarda genelde şey olur. Midler, mid frekanslar biraz böyle recess derler ya, biraz böyle aşağıda olur. Hani o V'yi şey yapması için. Ve hani böyle vokallerde, enstrümanlarda bazılarında biraz geriden gelir ses. Rai Solo'da kesinlikle öyle bir şey yok. Bütün hani enstrüman olsun, vokal olsun e, ve arka plandaki diğer hani şeyler olsun, sesler, notalar olsun, hepsi olması gerektiği yerde. Ee, Ve hani e, imaging separation, yani enstrümanlar arasındaki e, mesafe süper. Kesinlikle böyle hani hangisi nerede şey yapabiliyorsunuz, yani bunu duyabiliyorsunuz. Ondan sonra şeyde sahnesi, tabii ki sahne biraz kullandığınız şeye de bağlı. Kaynağa da bağlı. Sahnesi çok iyi. Yani hem genişlik iki yanda, hem de derinlik olarak sahnesi çok başarılı. Ve şeyde yok. Yani hiçbir frekansta kulağı rahatsız edici, böyle yüksek, mesela high pitch, yani yüksek oktan vokallerde, enstrümanlarda kesinlikle böyle kulağı rahatsız edici bir sibilance derler ya. Bir şey yok, bir aşırılık yok yani. Bir aşırılık yok. E, Böyle yine tonlamasında warm, sıcak denilen, yani böyle uzun süreli dinlemelere uygun ve hani gayet natürel, gayet balanslı bir ses yapısı. Çok başarılı. Özellikle benim gibi rock ve blues dinleyen arkadaşlar yani kesinlikle e, eğer böyle bu tarz bütçelerde dolaşıyorlarsa ve hani kaliteli bir kulaklık arıyorlarsa, Rai Solo kesinlikle süper. Şimdi e, birkaç örnek vermek istiyorum. Böyle çok konuştuk. Arkada da bir müzik yok. E, Ben de birkaç örnek vermek istiyorum böyle. Bir de şeyi çok merak ediyorum. Bakalım bu YouTube'un copyright olayı nasılmış? Çünkü genelde incelemelerde kimse müzik çalmıyor. Ben de şimdi bir kulaklık inceliyorsun. Kulaklık incelerken hani müziklerden, duyusal olarak müziklerden örnek vermemek biraz mantıksız olur diye. Şimdi şöyle size bir demonstrasyon yapacağım. En azından biraz üstünden de geçeriz şeylerin. Şarkılara da derin inceleme yaparız yani. Şimdi e, listemizdeki birinci şarkı rahmetli, Allah rahmet eylesin, Yavuz Çetin. Yavuz Çetin ve Erkan Oğur, bilenler bilir zaten. İkisi de çok meşhur. Özellikle Erkan Oğur çok meşhur. Yani perdesiz gitarın mucidi olarak, hani yani tam bir şey, yani nasıl derler, virtüöz, yani telli çalgılarda dünyaca meşhur, zaten herkes biliyor. Ve Yavuz Çetin'le Erkan Oğur'un beraber icra ettikleri, çaldıkları
Dünya adlı biliyordur çoğunuz böyle 5 dakikalık gitar resitali. Yani şimdi şöyle bir kısaca hemen bir başını bir dinleyelim. Hatta sesini şöyle biraz kısıp üzerine de konuşabilirim sanırım. Yavuz Çetin elektro gitar çalıyor. Birazdan soloya girecek. Erkan Oğur klasik perdesiz gitar e, artı normal akustik gitar, yani birkaç gitar aynı anda çalınıyor şarkının içinde ve yani şey çok önemli. Midler iyi dedim ya. Mid deyince benim aklıma zaten hani blues rock dinlediğim için gitar geliyor. Gitar tonlaması ve hani şimdi bu enstrümanların gerçekte nasıl çaldığını biliyoruz. Gitarın tonlaması, ton kalitesi, tonalitesi daha doğrusu süper. Yani mesela özellikle bu tarz şarkılarda harika bir his bırakıyor. Yani bu tarz şarkılar için birebir. Kesinlikle tavsiye ederim. Bu şarkıda çalmaya başlayınca insan duramıyor. Hatta bu kulaklıkla dinlerken tabii şarkının bunda etkisi çok büyük ama bittikten sonra tekrar çalıyorsunuz. Bittikten sonra tekrar çalıyorsunuz. Süper. Yani dünya çapında bir parça da tabii bizim tanıtımlarımız dünyanın gerisinde olduğu için neyse. Şimdi bir sonraki şarkıya geçeceğim. Bu şarkıda xilofon, tiz bir enstrüman, bas gitar beraber gidiyorlar. Ondan sonra arada elektro gitar da var. Erkek vokal var. Gelmiş geçmiş en iyi erkek vokallerimizden biri. Gitar solo var. Hepsi çok başarılı ve önemli olan hiçbiri böyle geride değil. Hepsi tam olması gereken yerde. Bütün böyle yani şarkıyı iyi tanıyorsanız dinlediğiniz şarkıyı zaten kulaklığı test ederken de şeyi anlıyorsunuz, hani gerçeği ne kadar yakın verebiliyor ve hani tonlamalardan da başarısını anlıyorsunuz. Sıradaki şarkımız, adını söylememe gerek yok. Zaten çoğunuz biliyorsunuz. Barış Manço'yu da rahmetle anıyoruz. Özellikle bu baştaki dediğim gibi xilofon, daha sonra bas gitarın eşliğinde özellikle elektro gitar sololar. Şimdi bazı sololarda hani böyle yüksek tondaki sololarda çoğu kulaklık hani böyle upper mids dediğimiz frekans aralığındaki üst midlerde, hani gitarın olduğu, gitar sesinin geldiği yerde kulağı böyle rahatsız eder. Ben bunu çoğu Çin marka kulaklıkta görüyorum. Tuninglerinden dolayı. Yani takıyorsunuz mesela sevdiğiniz bir şarkı, gitar solo geliyor. Gitar solo geldiği anda kulak, yani ya sesini kesmeye çalışıyorsunuz çünkü yırtıyor yani kulağınızı. O tarz bir kulaklık, yani diğer konularda ne kadar başarılı olursa olsun benim için veya benim gibi şeyler için böyle hani rock çılgınları için hiçbir anlam ifade etmiyor. Dönencede de işte bu tizler, mitler ve bas gitar hepsi bir arada süperdi yani. Şimdi bir sonraki, gerçi böyle mi gideyim bilmiyorum ama olsun, madem başladık devam edelim. Fazıl Say'a da şöyle bir uğrayalım. Hani piyano, klasik müzik, e, o da bizim çok başarılı dünya çapında. Süper adam, deha yani. Bu şarkıda da yine bu enstrümanların birbiriyle olan uyumu, yani özellikle böyle hani orkestral müziklerde çok başarılı Rai Solo. Neyse, bunu çok fazla uzatmayalım. Aslında keşke böyle program yapar gibi oldu. Böyle hepsinin üzerinden geçebilsek ama
şeyi dinleteceğim bir de. Ne derler? Phil Collins'in That's Just the Way It Is. Bu eski bir şarkı. Bu şarkıda da şeye dikkat etmenizi istiyorum. Şarkının başında bas, yani çok güzel bir derine inen bas var ve ondan sonra şarkıda böyle hani bas aralığında, hani derin orta bas üst bas, o şekilde giden bir şarkı. Burada da kesinlikle hani e, basın kalitesi ve Türkçesini bulamadım ya. Texture ne diyordu? Dokusu, yani basın kalitesi ve dokusu gerçekten hani benim beklemediğim kadar iyi. Ha, bas şey değil böyle, hani bas head deniyor ya, o terimi de sevmiyorum. Yani aşırı bas seven adamın müzik yani müzik zevkinden tereddüt ederim ama yani basta da çok başarılı. Balansa yakın, naturale yakın, fakat e, şey kalitesi çok iyi. Şey kalitesi işte, anladınız. Hemen ona da geçeyim bir dakika, şöyle bakın. Bu arada bu ses Ray Solo'dan gelmiyor tabii ki, benim kendi şeyimden geliyor. Normal speaker setimden. Fakat hani şarkıyı duyup ona göre böyle şey yapmanızı istiyorum. Canlandırmanızı istiyorum aklınızda. Bu arkadaki bas. Yani bas böyle dalga halinde her tondan çalıyor. Ve o da çok başarılı. Neyse, bu video kesinlikle copyright'a takılacak ama çok önemli değil. Başka aldığım notlara bakıyorum. Yani geçmeden edemeyeceğim. Pink Floyd olmadan inceleme mi olunur? Ortaokula giderken aldığım ilk kasetti, ilk müzik kasetiydi. O zamanlar kaset vardı. Yeni gençler bilmez. Wish You Were Here albümü Pink Floyd'dan. Pink Floyd'dan da e, The Animals albümünden. The Animals biliyorsunuz, neydi? Animal Farm, hayvanlar çiftliği. E, Yani ona atfen yapılmış böyle hani şey işte, George Orwell'in, biliyorsunuzdur hayvanlar çiftliğini, böyle hani 70'lerde yazılmış olmasına rağmen böyle politik olarak, sosyolojik olarak işte içinde bulunduğumuz bu keşmekeşi, bu hani karmaşayı, Pink Floyd'un hani çok özel albümlerinden biridir. 70'lerde yazılmış ama günümüzde de hala devam ediyor, yani özellikle biz onu yakından hissediyoruz da, neyse politikaya girmiyoruz. Şöyle bir üzerinden Pigs, Three Different Ones, 3 çeşit domuz. Albümdeki en sevdiğim şarkı benim o. Burada da bakın. Ya dediğim gibi zaten çok uzatmayayım. Özellikle rock'ta, blues'da, yani gitar odaklı şeylerde, türlerde, enstrüman odaklı türlerde, yani caz buna, klasik müzik giriyor. Bu arada pop falan da dinleyebilirsiniz ama hani böyle çok fazla disco tarzı, elektronik müzik tarzı, onlarda da doğal olarak çok başarılı. Belki bas bir tık daha az kalabilir ama yani değil, yani o tarz bir kulaklık değil işin gerçeği. Şimdi şunu da şurada durduralım. Yani kısaca denge. E, Denge derken yani balans anlamında. Tüm frekansların en dengeli şekilde sunumu. Detay. Hiç beklemediğim kadar başarılı. Ondan sonra berraklık da öyle. Yani enstrümanlardan gelen sesin işte berrak, bu clarity derler, clarity, yani ona berraklık işte, yani müzikte nasıl anlatılır daha iyi bilmiyorum. Mid frekanslar süper. Gördüğünüz gibi işçilik çok iyi. Yani hatta e, bu Ray Solo'yu ben bu şekilde internette görmüştüm. Bu şeyi çok sevmiştim. İşte brush metal şeyini. Elimdeki başka bir e, kulaklığı. Bu kulaklık normalde masmaviydi. Mavi renkteydi yani. Zımparayı elime alarak Dremel'le birlikte çalışarak hani Ray Solo'ya benzetmeye çalışmıştım. Aslında sonuç çok da fena değil ama yani bu çakması, bu da orijinali. Aradaki farka bakarsanız yani çok güzel. Yani işçilik çok güzel. Ergonomisi çok güzel. Kulakta duruşu. Yani hiç rahatsız etmiyor. E, Tam anlamıyla yani 150 dolardan
Süper. 200 dolarda da yine o fiyatta da çok başarılı bir kulaklık. Bu arada teknik özelliklerini unuttum. Hızlı hızlı girdik. İlk videodur. Mazur görün. Ee, Bir tane Dynamic Driver var. Dinamik sürücü mü derler? Dynamic sürücü. 9.2 milimetre. Tek sürücülü yani. Ee, 16 ohm empedans. Hassaslık da 105 desibel. Yani şey, sürümü çok kolay. Sürümü derken drive yani her türlü kaynakta kullanabilirsiniz. Ben bir tane dandik şey vardı bende, tablet vardı. Ona taktım. Sesi sonuna kadar açtım. Onun seviyesi bile gayet yeterliydi. Hani ondan daha fazla açmak istemiyor insan. Normal kulaklığınızın, aman kulaklığınızın diyorum. Telefondaki kulaklık çıkışı da yeterli ama bunu söylemeden edemeyeceğim. Yani onların ses seviyesi yeterli diye tam en başarılı sesi yani şöyle bu kulaklığın shine yani en iyi şeyini ses kalitesini duymak için güç gerekiyor. Biraz güç vermeniz gerekiyor. Bu aslında bütün kulaklıklar için geçerli. Yani güç şey yapmasını sağlıyor. Yani performansını arttırmasını böyle hani neyse işte anlatamadım şimdi. Olur öyle şeyler. Veya Ee, elime yeni geldi. Bunu da incelemesini yapacağım. Hides S3 Pro 50 dolarlık bir tane DAC dongle. Hem amfi hem DAC 55 miliwatt çıkışı var bunun. Bu tarz bir dongle hani fazlasıyla yeterli Rai Solo için. Yani o anlamda çok başarılı yine. Başarılı olmadığı dediğim gibi ben kendim şey olarak zevk olarak kablosunu çok beğenmedim. Bu da zaten hani bizim tarzda böyle bu işlere meraklı insanların zaten yedek kabloları olabiliyor veya zevkine göre olabiliyor. Onun dışında hiçbir sorun yok. Çok uzattım. Burada bitiriyorum. İlk videomdu. Şans dileyin. Teşekkür ederim. Meze sana da bravo. Çok iyi bir kulaklık. Görüşürüz.